Nasıl YouTube'a girdin? Nasıl? Diyorsun, ne ediyorsun, ne oldu, hayatında bir boşluk mu oldu? Güzel paralar kazanmaya başlarsınız. 1000 abone, 4000 saatlik. Bir de nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Dünya kullanıyor YouTube'u. Ve yani YouTube'u, YouTube'a nasıl girdiğimi anlatacağım yani. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Beni sorarsanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim. Bu bomba gibiyim kelimesi, cümlesi de böyle artık benim açılışım oldu. Hatta insanlar Instagram'dan beni etiketleyip bu şekilde video açılışı yapıyormuş gibi yapıyorlar ve acayip hoşuma gidiyor. Demek ki benimle bağdaşlaştırdılar ve bir şekilde bana kendilerini göstermek için hayranlarım böyle güzel bir kısa videolar yapıp bana DM'den yolluyorlar, etiketliyorlar. Bana DM'den devamlı yazdınız. Nasıl YouTube'a girdin, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne oldu, hayatında bir boşluk mu oldu, YouTube'a girme kararı alırken ne yaşadın, işte Nilgün Mingöl ile hayata dair her şey konsepti nasıl gelişti diye çok merak eden sorularla karşılaşıyorum DM'den. Bu da benim hoşuma gidiyor. Şimdi bazı hayranlarım da böyle abonelerim bilmiyorlarmış beni. Yani oyuncu olduğumu, model olduğumu, dünya güzeli olduğumu vesaire. Arkadaşlar gene söylüyorum. Ben zaten bu piyasada iş yapan bir oyuncu ve modeldim. Sonrasında da hayatımda bir takım üzüntüler yaşadığım için YouTube'a girdim. YouTube'a ilk girmemi anlatacağım size. 11 Haziran'da benim çok böyle sevgili arkadaşım, dostum, sevgilim, her şeyim olan bir bücürüm vardı ve onu kaybettim. Halen daha içimde böyle burada bir şey var onun hakkında konuşurken. Ve onu yani hep düşünmüştüm köpek beslerken. Bir gün veterinere gideceğiz, o hastalanacak ve veteriner bana diyecek ki Nilgün Hanım uyutmamız gerekiyor. Ama böyle bir şey olmadı. Ben bir gün 11 Haziran sabahı uyandım, banyoda bücürü ölü buldum. Bu çok kötü bir şeydi benim için. Çünkü 10 yıldır biz birlikteydik. Günümüzü olabildiğince birlikte yaşıyorduk. Sabah yürüyüşümüz, akşam yürüyüşümüz, gün içerisinde eğer bir yerlere götürebileceksem yanımda, birlikte gidiyorduk, geliyorduk. Ev içerisinde oyun oynuyorduk, birlikte uyuyorduk, aynı yatağı paylaşıyorduk. Hani evladım gibi olmuştu. Ben hiç evlenmedim ama evlenseydim herhalde, çocuğum da olsaydı, o da tabii değişik bir hissiyattır muhakkak ama buydu benim için yani, evlattı. Onu o şekilde ölü bulmak beni kötü hissettirdi ve acayip boşluğa düştüm 11 Haziran'dan sonra. 16 Haziran gibi 4-5 gün geçti. Tabii psikolojim bozuk. Şu an bile konuşurken sesim bir tuhaf oldu, farkındayım ama videoyu kesip biçmeyeceğim. Bu neyse, nasıl hissederek anlatıyorsam öyle izleyin siz de. Ne oldu? İşte arkadaşlarım şey yapmaya başladılar bana 11 Haziran sonrasında devamlı YouTube açsana, seni oyalar. Zaten pandemideyiz. Mart'tan beri evlere tıkılmıştık geçen sezon biliyorsunuz. İş güç yok, oyunculuk yok, modellik yok, set yok, fotoğraf çekim yok, hiçbir şey yok. Birkaç firmanın yüzüydüm. Onlar da yeni sezonla birlikte çalışmama kararı aldılar. Sağ olsunlar, onları da buradan öpüyorum. Ama tabii onları da anlıyorum. Türkiye'nin ekonomik şartları, nice büyük firmalar battılar. Haliyle boşa düştüm. Ve biz oyuncularda bu böyle olduğu zaman tükenmişlik sendromu oluyor, boşa düşüyorsun. Bir de üstüne evladını kaybetmişsin. YouTube olabilir aslında dedim ama çok basit şeyler izlettiler bana ya. Yani açık konuşacağım, kusura bakmayın. Kardeşim ve kardeşimin kız arkadaşı ve onun arkadaşları falan, işte çenen var abla YouTube'a gir dediklerinde bana birilerini gösteriyorlar. YouTuber, influencer'muş bunlar. Bu arada YouTuber, influencer kelimesi sosyal medyada içerik üreticiliği anlamına gelirmiş ve bundan para kazancı sağlayan kişilere verilen admış. Ben daha para kazanmıyorum açıkçası, veriyorum halen daha. Para kazanma butonum açıldı, evet, 1,5-2 ayda. 1000 abone ve 4000 saat kavramını bütün YouTuber'lar, yeni girecek olanlar da biliyordur muhakkak. Geçtim, çok güzel. Herkes böyle falan yapıyor ama iş öyle olmuyor. Bunun pini geliyor, bir süreç geçiyor, o pini bekliyorsun, pandemi ortamı, YouTube'un pini yollaması bir süre alıyor. Videoların izlenme sürecinin o kadar iyi olması için biraz başka şeyler yapman gerekiyor. Onları da anlatacağım şimdi size. Neyse, 26 Haziran'da YouTube'a başladım. Girdim ama
Bir içerik yok yani. Hiçbir şey yok YouTube'la ilgili. Ne yapacağım, ne edeceğim hiç bilmiyorum. Hesabımı açtım. Nasıl bir yolu izlemem gerektiğini öğrenmek adına da hiç unutmuyorum. Buradan hatta selam olsun, sizi de etiketleyeyim. Bu videoyu da izlerseniz çok teşekkür ederim. Bana yol, yordam gösterdiniz. Kerim Demir'i, Afgan Ruslov'u izledim. Ve onların eğitim programları vardı. Mesela Afgan Ruslov'un Udemy'de indirime girmiş 30 küsur aldığım bir YouTube'la ilgili her şey. Yani başından sonuna ilk giriyorsun. Arkadaşlar size de öneririm. Giriyorsunuz YouTube'a. Hiçbir şey bilmiyorsunuz değil mi? Udemy'ye girin. Afgan Ruslov YouTube eğitim yazın. Oradan alın. Yani 30 küsur bir şeydi. Ben öyle aldım. Halen daha da güncellendikçe yeni videoları izliyorum. Çünkü YouTube'suz bucaksız. Öyle yani. Her gün yeni bir şey öğrenebiliyorsun. Onlar da kendilerini yeniliyorlar. YouTube Stüdyo'dan yeni şeyler geliyor. Aa bu böyleydi diyorsun, burası değişmiş diyorsun. Onun için eğitim almak şart. Eğitim şart, eğitim şart, eğitim şart, eğitim şart. Kerim Demir'le Afgan Ruslov bana yol yordam göstermiş oldu. Ben de YouTube'da ilerledim. Fakat 26 Haziran'da girdim dedim ya. Abicim 26 Haziran'da girdim ama hiçbir içerik yok. Hemen göstereyim size şöyle. İlk videolarıma indim çünkü size göstermek için. Sevgili Alanyam ve yaz. Çekimler, modellikten gelme olduğu için. Pandemi çıkışı yağ yaktıran spor. Dans, eğlence, kulüplerin özlemi, delilik. Tabii pandemideyiz, evlere tıkıldık. Bu videolara bakacak olursanız şunu da bilmiyordum mesela. 2 dakika, 58 saniye, 1 dakika, 38 saniye. Açalım bakalım mesela bu neymiş? Çok eski video, ben de unuttum yani. Çok güzel. Yapıyorum. Tamam, hatırladım. Kapadokya'ya gitmiştim. Kapadokya'da öyle alemin çektiği, dik olarak çektiği bir görüntü bu. İşte seramik yapmaya çalışıyorum. Adam bana yardımcı oluyor. Hoşuma gitti. Bunu da koyayım izlenirse dedim. Hata. Neden hata? Enine çekim yapmak zorundasın YouTube'da. Ben zaten hani içerik üretmediğim için, neyin de nasıl çekildiğini bilmediğim için bunu bu şekilde koymuşum ve izleyen de olmuş mu? Olmuş. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben olsam izlemezdim. Yukarılara doğru çıkalım. Spor antrenman, I Love Dance, iyi geceler. Pantene reklam şampuanım. Size reklamlarımdan göstereyim. Girip bakmış mısınızdır bilmiyorum ama hani birçoğunuz dediğim gibi bilmiyordunuz, tanımıyordunuz beni. Evde spor yapıyorum arkadaşlar. Yanlış açtım bu arada. Evimin salonunda spor yapıyorum. Ve halen daha bir içerik yok. Acaba ne yapmalıyım, ne etmeliyim modundayım. Reklam, Pantene'i gösterecektim size. Pantene reklamını açalım. Bu reklamı çok seviyorum. Evet, Duygu. Tanıştırayım. Yani ben. Etrafınıza bir bakın. Reklamları paylaşmaktan insan para kazanır mı? Hayır, kazanmaz tabii ki de. Sen bir içerik üretip koyacaksın video olarak. Reklamlar araya döşenecek YouTube tarafından ya da sen istiyorsan sen onu yönlendireceksin. Artık öyle bir özellik de var biliyorsunuz. 8 dakika üzeri videolarda kendiniz de nereye reklam koymanız gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. Cheetos reklamım. Neyse artık kapatalım bunları. Böyle işte gördüğünüz üzere 1 dakikalık, 2 dakikalık bir şeyler defile. 9 dakikalık defilemi paylaşmışım. Ne alaka? Okey, anladım. Defile görüntülerimden karma bir video yapmışım. Büyük ihtimalle o süreci de hatırlıyorum, böyle Temmuz'un başı gibiydi. Video Editör diye bir program öğrenmiştim ve telefonumu indirmiştim. Oradan montaj yapmayı öğreniyordum. Böyle bir karma yapmışım. Geçelim neyse. Sonuç itibariyle ben ne zaman içerik yapmaya başlamışım yahu. Bir ay böyle geçmiş. Düşünün. 2 ay, 2,5 ay gibi bir süreçte 1000 abone, 4000 saati tamamladım ama bir ayında zaten ben bir içerik yapmamışım. Ben böyle görüntülerimden montaj yapmayı ufak ufak öğrenmişim. Onları mixlemişim ve onları koymuşum yani. Baya. Yukarı çıkalım. Şu videoma çok gülmüştüm ya. Duş alıp makyaj yaptım, güzellik bakım, banyoya girdim mayoyla. Cilt bakımı rutini falan çekeyim dedim. Çünkü niye eğitimler alıyorum ya bir taraftan da. İşte eğitimlerde diyor ki bayanlar diyor böyle bir kitleye hitap ederse cilt bakımıydı, güzellikti, şuydu buydu. Abone sayısı artar ve o doğrultuda ilerler falan. Dedim çok iyi, ben modelim ya dedim. Hani kendi mesleki işlerim bunlar benim. Ben böyle bir yürüyeyim dedim ama banyoya mayoyla girince olay oldu.
Hemen üstüne geçeyim, bakın yanında ne var? Fırında tavuk butu yapıyorum. Gel alaka değil mi arkadaşlar? Şimdi niye anlatmaya çalışıyorum? Bu bölüm çok uzadı. Hiçbir şey yapmamışım, hiçbir içerik üretmemişim. Sonra bir şeyler çekmeye başlamışım. Ama ne çektiğimi bilmiyorum. Yani bir tavuk but tarifi veriyorum. Yemek tarifi almaya gelen abone bana küfrediyor gidiyor. Çenenle tavukları dövdün. Bu ne ya diye. Ya da cilt bakımı rutini çekiyorum. Banyoya giriyorum mayoyla. İşte değişik bir uzatıyorum videoyu, bir şey. Abone geliyor, izliyor, küfrediyor, gidiyor. Bu böyle olmaz. Ne yapmak lazım dedim ve bir gün ekibimle tanıştım. Ekibimde Şaban ve Memdu. Memdu zaten hemen arkada, şu an beni çekiyor ama Şabancığım seni de seviyoruz ve öpüyoruz. O bu ara yoğun olduğu için çok fazla dahil olamıyor çekimlere. Ama iyi ki tanışmışım diyorum onlarla. Onlarla tanışınca bakın ne oldu. Bu videolar gitti. Video kapak fotoğrafınızın da profesyonel olması gerekiyor arkadaşlar. İlk çekimimiz cilt bakımı. İlknur Nilgün Bingöl Hydra Master. Hydra Facial cilt bakım yerine gidip ben cilt bakımı vesaire yaptırmıştım. İlk videomuz buydu. Hiç unutmuyorum. İkisiyle bir arada çalışmıştım. İki kardeş birbirlerini yiyorlardı. Abi sen onu öyle çektin ama bunu böyle çekelim, tekrar alalım falan filan diye komik bir şeyler çıkmıştı ortaya. Ama sonuçta videoyu çekip montajlayıp kurguladıktan sonra bana yolladıklarında ya ne kadar muhteşem bir şey oldu. İyi ki bunlarla tanıştım ben oldum. Onlar da zaman geçip beni tanıdıkça ilk bir lanet okumuşlardır ama onlar da şimdi eminim ki iyi ki tanıştık Nilgün Hanım'la diyorlar. Çünkü biz bu şekilde artık daha profesyonel çekimler yapmaya başladık. Gene içeriğimiz bu arada farkındaysanız her telden. Hatta kanalın adı Nilgün Bingöl'üne hayata dair her şey koyduk. Niye? Çünkü sokak lezzetleri var, spor var, efendime söyleyeyim doktorlarla değişik röportajlar var. Evde vlog tarzı ya da dışarıda videolar çekiyoruz. Cilt bakımları, güzellik vesaire her şey gene devam ediyor ama biz ne yaptık? Bunları seriye bağladık. Oynatma listelerimi eğer inceleyecek olursanız hepsi bir seri halinde ilerledi. Belki kanalın içeriğini ilerleyen günlerde gene değiştirebiliriz. Çünkü bu pandemi bizi zorluyor. Dışarıda çekim yapmak çok güç. Onun için de evde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evde de aslında daha çok hoşumuza gitti. Niye? Mesela biraz önce annem kısır yaptı. Biz Memduh'la oturduk haldır huldur o kısırı yedik. Öncesi başka bir video çekmiştik. Şimdi şiştik oturduk. YouTube'a nasıl girdiğimi anlatıyorum. Böyle bir video çekiyoruz falan derken güzel oluyor. Evde evcilik oynar gibi böyle birlikte çalışıyoruz ve kimseyle muhatap değiliz. Virüsten de korktuğumuz için evde çalışması bize keyifli geliyor. Neyse sonuç itibariyle kanalı muhakkak izleyin ve takip edin. Neden diyeceksiniz? Hepinizin sevebileceği şeyler var. Oyuncu röportajlarından hoşlanıyorsanız ya da müzisyen röportajlarından var. Kılık kıyafet önerisi almayı seven bir kişiyseniz o da var. Efendime söyleyeyim, spor dallarında merak ettiğiniz şeyler varsa eskrim bile çekmişim yahu. Hatta eskrimin bana çok yakıştığını düşündüm biliyor musunuz? Devam ettirmek istedim ama devam ettiremedim açıkçası. Murat Hoca'ya ayıp oldu ama gideceğim muhakkak yanına. Şu an devam ettirdiğim spor çok ilginç. Boksa devam ediyorum arkadaşlar ama o da evde aynı şekilde. Kuaför var. Bakalım. Doktorla görüşmüşüm. NLP davranış bilimleri uzmanlarıyla görüşmüşüm. Mekanları önermişim. Gittiğim yerler var. Mesela atıyorum Beyoğlu'nda çok ücra bir sokağa girip bir yerde bir şey yemişim ve oranın ne kadar otantik bir atmosferi olduğunu görünce sahibiyle konuşup videonuzu çekeyim mi, burayı tanıtayım mı demişim. Yani her şey var arkadaşlar. Onun için hepiniz de benim kanalımda ufak da olsa bir şey bulursunuz. İlerleyen günlerde içeriğim değişir mi inanın hiç bilmiyorum. Ama bence güzel oldu her şey. İyi ki de girmişim bu YouTube'a. Bir kere Bücür'ü unutmak mümkün değil. Sabahları zaten kahvaltı yaparken mutfakta köşede yeri var onun. Resimleri var. Ona bakarak kahvemi içiyorum ve onunla biraz sohbet ediyorum. Ama en azından gün içerisinde işimiz gücümüz de olmadığı için YouTube beni oyalıyor arkadaşlar. Ekibimle de çok mutluyum. Çok koordineli ve organizeli çalışıyorum. Sağ olsunlar yükümü aldılar. Çünkü gerçekten YouTube'a girmek demek, YouTube'a girmekle olmuyor. Montajı bileceksin, kurguyu bileceksin. Profesyonel bir makineyle çekim yapacaksın. Mesela benim ekibimde Sony'nin en son modeli var. Süperler.
Ben telefonla çekmeye çalışıyordum. Aşağılara doğru o biraz önce gösterdiğim videoları görecek olursanız çok komikti yani görüntü kalitesi. Bir şey yapıyorsam muhakkak her şey dört dörtlük olmalı diye düşünüyorum. Modellikten, oyunculuktan gelmiş olduğum için sevmiyorum. Kalitesiz görüntü vesaire. Yani gerçi YouTuber'ların birçoğunda da şu var. Görüntü kalitesi çok önemli değil. Önemli olan içeriğinizin güzel olması diyorlar. İçeriğin güzel, görüntü kalitesi yok. Ben izlemem ki o videoyu, izlemiyorum zaten. Hatta bu yeni YouTuber'ların birçoğunu izlemiyorum. Yeni YouTuber da demeyeyim bu arada. Bana 5 senelik, 6 senelik YouTuber'ların videolarını da izletti sevgili kardeşim ve onun arkadaşları. Bunlar YouTuber mı şimdi? Bunlar video çekiyorlar. Peki bize ne veriyorlar? İzliyorsun, bir şekilde seni çekiyor. Video hoşuna gidiyor ama video bittiğinde bana hiçbir şey vermediğini görüyorum. Eğer sosyal medyada ya da internet portalında ki iş buna döndü, bir şeyler yapacaksanız arkadaşlar bence mesaj veren, sosyal mesaj olur ya da bir şeyi öğretmek konusunda bir video içeriği olur. Muhakkak bunlara dikkat edin. Bu tarz kanallar daha da fazla para kazanıyor. Ben sizin anlayacağınız dilden konuşayım. 1000 aboneyi de 4000 saati de bir şekilde kısa bir sürede devirirsiniz. Güzel bir içerikle ve sosyal mesaj veren ya da insanlara bir şeyleri öğretmeye çalışan videolar yaparsanız hem de kısa sürede güzel paralar kazanmaya başlarsınız. Dediğim gibi ama ben halen daha kazanmıyorum. Bu arada da 5. 6. ayımı geçtim sanırım. Evet, geçtim. Ama işte dediğim gibi ben profesyonel yapmaya alışığım her şeyi. Bir ekiple çalışıyorum. Dışarıda başka içeriklerimle ilgili şeylerim var, ödemelerim vesairelerim var. O için şu an ben veriyorum, almıyorum. Şu çok önemli, onu belirteyim size. 1000 abone, 4000 saati. Bir de nasıl yaparsınız biliyor musunuz? Ben şimdi şey yapmıyorum, alıp da bilgisayarı size başlığınızı şöyle girin, etiketlemelerinizi böyle yapın falan filan demiyorum. Direkt şunu diyorum. Bunu da sonradan öğrendim ben. Böyle 1,5 ay falan geçti. Google Ads abi. Yani videonuzu yükledikten sonra liste dışına alıyorsunuz ya. 3 tane orada bir şey var, kontrol panelinde nokta var. Oraya bir tıklayın sağ mouse'unuzla. Orada tanıt bölümü var. Tanıtın. Direkt Google Ads'e bağlanıyorsunuz. Oradan kafanıza göre, kendi bütçenize göre bir reklam verin. Ya neden biliyor musunuz? Japonya'daki insan da sizin çektiğinizi çekiyor, koyuyor YouTube'a. Yani bir şey yapmak demek güzel olacak demek değil. Onu öne de sürmeniz lazım. Çünkü dünya kullanıyor YouTube'u. Ve yani YouTube'u, dünya kullanıyor bu internet portalını. Ve dünya kullandığı için senin yaptığın iş o kadar insan arasından sıyrılıp da bir anda çıkmaz. Senin de tanıtman gerekiyor. Her işte reklam önemli olduğu gibi Google Ads'te YouTube'un reklam portalı, reklam verebiliyorsun. Ama şimdiden söyleyeyim yani bilmeyenleriniz için 20 Kasım 2020'de yeni bir kural çıkardı Google Ads. Birleşik Krallık, Avustralya ve Türkiye'ye vergi uyguluyor arkadaşlar. Atıyorum 5.000 liralık bir toplamda 10 video paylaştınız bir ay boyunca, reklamını da yaptınız. Onun %5'i kadar bir vergi ay sonuna hesabınıza yansıyor. Ben mesela 1 Ocak 2021'e şöyle güzel bir rakamla, bir borçla girdim ve canım çok sıkıldı ama yapacak bir şey yok. İşini seviyorsan, güzel şeyler yapıyorsan ve bunların da öne çıkmasını istiyorsan bu işte de bu kullanılıyor. Google Ads yani. Bunu öğrendikten sonra ben gerçekten harika oldu. Bakar mısınız 95B görüntülenmiş, 33B görüntülenmiş, 32B görüntülenmiş. Yani abone sayım 5000, 6000, 7000, 8000 neyse ama görüntülemeler öne attığı için seni reklamlarla çok daha iyi. Hatta bu görüntülemelerden ne oluyor? Sana abone de geliyor. Yani abone sayın da böylelikle artıyor. Kısa sürede para kazanmaya başlıyorsun, tanınıyorsun. 1 sene, 1,5, 2 sene içerisinde de herkesin tanıdığı bir YouTuber, influencer olabilirsin. Ama bir sistem var. O sistemle ilerlemek gerekiyor. Ben biraz sohbet içerikli bir video çektim şu an farkındaysanız. Ama eğer isterseniz size eğitim videosu da çekebilirim bununla ilgili. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı muhakkak inceleyin ve size de fikir vereceğini düşünüyorum. Bana da güzel yorumlar atarsanız sevinirim. Hatta eleştirin beni. İçeriklerle ilgili yeni DM'den mesajlarınızı bekliyorum. Sağ olun, çok yardımcı oluyorsunuz beni takip edenler en azından. Görüşürüz bir başka videoda.